Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Telioğlu. Yeni bir videoyla balkondayız bugün. Niye balkondayız? Çünkü bu videonun altyapısını gündüz oluşturacağız. Matkap çalıştırmamız gerekiyor. Gece de içeride atölyede diğer işlerini yaparız. Masamda gördüğünüz gibi değişik ürünler var. Bunu söz vermiştim daha önce. Aslında kanalımızda klima var. Daha önce yapmıştım. Şöyle küçük bir klima yapmıştım. İçerisine buz koyulabilen. Daha sonra RGB fanlarla güzel bir klima yapmıştık. Bunun bir küçüğüyle 4 fanlı bir klima yapmıştık. Bu da son noktayı koyacağız. Yaz geldi. Havalar sıcak. Bizim salonda klimamız var. Kendi odamda vantilatör var. Tavan vantilatörü. Bunu da diğer odalarda birinde kullanırız. Büyükçe bir kova aldım. Aslında bunu termos alacaktım. Hani böyle buz koymak için termoslar satılıyor. Çankaya'ya gittim, bulamadım. İkiçeşmeli'ye gittim, bulamadım. Sonunda kemer altında buldum. Çok pahalı arkadaşlar. 160, 180, 200 TL arası şöyle bir termos. Gerek yok dedim. Yani biz sonuçta içerisine bir et vesaire koymayacağız. Ne yapacağız? İçerisine buz koyacağız. Buz kütleleri koyacağız. Şöyle 1 saat 2 saat odamızı soğutsa yeter. O tarz bir klima yapacağız. Şöyle 50 TL'ye bir vantilatör aldım. Bu da fena değil. Yetecektir. Küçük bir odayı rahat bir şekilde soğutacaktır. Vakit kaybetmeden şu klimayı yapalım. Çünkü hava çok sıcak arkadaşlar. Gerçekten işimize yarayacak. Burada izlediğimiz videolardan ve gelecek olan videolardan haberdar olabilmek için ne yapıyoruz? Uyarı butonunu mutlaka aktif ediyoruz. Abone değilsek abone oluyoruz. Like atmayı unutmuyoruz. Hadi şimdi video başlasın arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız işleri kısaca anlatalım. Hızlı bir şekilde montajımızı devam edelim arkadaşlar. Motorumuzu parçaladım. Şu anahtarı kullanmayacağım. Bu çok kaba. Buna gerek yok. Zaten tek faz bağlayacağım. Burada 2 kademe var. Bir kırmızı, bir beyaz kablo var. Bu 2. 2'yi bağlayacağız sadece. Yani şu beyazı iptal edeceğiz. Şuradan keselim. Bunu kullanmak istemiyorum. Bir adaptörümüz var, 12 volt 2 amper. Bunu takacağız. Bunu da bütün her şeyi bu kutunun içerisine yerleştirmeyi düşünüyorum. Yani dışarıda çirkinlik olsun istemiyorum. Burada şöyle bir mekanizma vardı. Dişli mekanizması. Hemen arka kısımda bir sürü yer kesiyordu. Bunu söktüm, çıkardım. Burada bizim adaptörümüze yer açtım. Adaptörümüzü şuraya bir yere yerleştireceğiz ve voltajlarını ortak bağlayacağız buradan. Yani fişi taktığımız zaman, anahtarı açtığımız zaman bu anahtar yerine dediğim gibi şöyle küçük bir anahtar
anahtar kullanacağız. Daha şık olacak. Hem ledimiz yanacak. Ledi buradan besleyeceğiz çünkü. Hem de klimamız çalışacak. Şöyle bir bilgisayar voltaj girişi var. Onu şuradan bir yerden takacağız. Alt kısmına şöyle anahtarla yan yana takabiliriz bunları. Ve hemen gelin uzatmadan montaja geçelim. Klimamızı bir an önce çalıştırmayı düşünüyorum. Merak ediyorum çünkü. Şuradan bir ölçülerini alalım. Şimdi adaptörümüzün 220 girişi, 12 volt çıkışı. Burada artı eksiye dikkat ediyoruz. Artı ve eksi var çünkü. 220 girişinde artı eksi yok. İstediğiniz yerden bağlayabilirsiniz. Buraya dikkat ediyoruz. Buradan çarpılma olasılığı çok fazla. Bir de şu kondansatörlere dikkat ediyoruz. Bu kısımlarına kesinlikle dokunmuyoruz. Çarpılabiliriz arkadaşlar. Şurada bir yere sıkıştıracağız. Bu şekilde duracak burada. Şöyle koyabiliriz buraya.
Her zaman yaptığımız gibi gelenek olan sorumuzu okuyalım ve klimanın son testini yapalım. Videomuzu kapatalım. Süleyman Emiray demiş ki abi benim tablet beyaz ekranda kaldık. Aç kapa yapıyorum. Hep beyaz ekranda kalıyor. Hiç uğraşma kardeşim. Yani 100 kere de açıp kapatsan yazılımsal bir sorun değil çünkü. Teknik bir sorun var. Sizin LCD panelinizde sorun var. Teknik bilgisi olan birisi veya siz biliyorsunuzsa tabletin kapağını açın. Anakartla ekran arasında flex bir kablo var. Onun konnektörü var, yani soketi var. Orada şöyle bir kapakçık var. Onu yukarı doğru kaldırın. Şöyle bizim lambada söndü bu arada. Videoyu kapatıyorum. Daha sonra sönersin. O konnektörü açacaksın. Soketi yerinden çıkar, bir daha yerine tak, kapat. Düzeldi, düzelmedi. Yapacak fazla bir şey yok. Ve gelelim klimamıza arkadaşlar. Yoruldum. Gerçekten terledim şu anda. Odada şu anda 30 derece, 33 derece bir sıcaklık ölçüyorum. 34 dereceye çıkıyor zaman zaman. 36'ya çıkıyor. Şöyle klimaya doğru tutuyorum. Evet, 30 civarları, 34-30 arası değişiyor. Bazen 40'a da çıktı oluyor. Bunalıyorum burada. Tavanda vantilatör var ama hikaye arkadaşlar. Bugüne kadar yaptığım bütün klimaları unutun. Böyle bir klima yapabilirsiniz. Parasına gelince 50 TL vantilatör, 25 TL'de bu kap, 5 TL'de led diyelim. 75-80 TL'ye mal oldu. Buz koyabilirsiniz. Sırf buz koyduğunuz zaman buradaki soğukluğu 2 katına çıkarabilirsiniz ama su tasarrufu olsun diye ben şişelerle koyacağım. Onları her gün donduracağım. Yani bir sezon boyunca bu 3 şişeyle bu klimayı çalıştıracağım. İstediğimiz odaya da götürebileceğiz. Ayak koyacaktım, vazgeçtim. Neden vazgeçtim? Biraz titreşme yapar diye düşündüm. Böyle daha şık arkadaşlar. Fazla da böyle kaba olmasını istemedim. Ben ayakları iptal ettim. Gelin şimdi bir de çalıştıralım. Videomuzu kapatalım. Gece lambasını özellikle anahtar dışına bağladım arkadaşlar. Yani kullanmadığımız zaman da odada bunu gece lambası olarak da kullanabilirsiniz. Gerçekten lambalar kapandığı zaman, hatta kapatalım. Şu lambalarımızı kapatalım. İyi, bir tanesi kalsın ve çalıştıralım. Üzerinde anahtar var. Soketimiz var. Bağımsız oldu arkadaşlar. Kablo falan yok. Fişi çıkardığımız zaman aynen bu şekilde bağımsız bir şekilde kullanabileceğiz. Benim bütün yaptığım ürünler biliyorsunuz böyle soketli yapıyorum. Fişi takıyoruz, çalıştırıyoruz. Şimdi bir de test yapalım. Videomuza son verelim. Burada tek dezavantaj biraz ses yapıyor. O da kutunun içerisine üflediği için ister istemez o kadar da olacak arkadaşlar. Üfleme bacaları 16 baca yaptım arkadaşlar. 5 önde, 5 arkada. Üçer de yanlarda olmak üzere tam 16 bacadan üfleme yapıyor ve bütün bacalardan böyle şiddetli bir şekilde, şöyle görüyorsunuz zaten, bütün bacalardan üflemeyi rahat bir şekilde yapıyor. 14 derece. Hemen hemen yarı yarıya soğuttu arkadaşlar. 1 dakika bile olmadı. Çayımı için bu arada. Çayımı soğutmasın. Bu da şunu gösteriyor. Bugünkü editi rahat, serin bir ortamda yapacağım. Dünkü yaptığım şu abajurun editinde burada böyle sucuk gibi terlemiştim. Bugün rahat bir şekilde 12 dereceye kadar düşürdük. Yeter. Kapatalım ve videomuza son verelim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videolarımızı paylaşalım. Kanalımıza destek olalım. Bildirim butonunu mutlaka aktif etmemiz gerekiyor. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. 80 TL'ye yazı rahat bir şekilde geçirebilirsiniz arkadaşlar.